sonra çok çarpıcı konular konuşacağız bugün yine sizlerle. Bekliyorum hepinizi. Gelin hadi. Tarçın Bey, bugün biraz daha iyisin değil mi Tarçın Bey? Ne güzel seni böyle iyileşmiş görmek. Banu Kavaş nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, sağ ol. Sıla burada. İyi akşamlar. Ege geldi. Merhaba. Moneva, Kalina Moneva. Servin işi sağlam. Adana'ya çok selamlar. Zeynep nasılsın? Nihat da burada. Sevinç geldi. Sıla Deveci geldi. Herkes burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Elanur, Akile. Merhaba. Merhaba dostlar. Ruth, Melo. Merhaba. Osman nasılsın? İyi misin? Dicle, Canet. Buenos. Hola. Hola Canet. Zeynep. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Esma. Merhaba İran'dan arkadaşım. Merhaba Esma Eken. Emine Eylül de burada. Evet. Haftanın son günü Eleanora Gürcistan'dan. Milk merhaba nasılsın? Banu Kavaş. Haftanın son günü hepinize yağmurlu İstanbul'dan sevgiler, saygılar, selamlar arkadaşlar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Herkesin sağlığı iyidir. Herkes gelecekten ümitlidir. Herkes sevdikleriyle çok mutludur. Dilerim öyle olsun. Milk geç kalınca sizi merak ediyoruz diyor. İnanın geç kalmamın sebebi hazırlık sebebiyle, hazırlık nedeniyle bazı ayrıntılar vardı bulmam gereken. Onları aradım, buldum ve başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Melek Mosso haberiyle başlayalım. Melek Mosso şarkıcı, sevilen şarkıcı Melek Mosso eşinden boşanacağını açıkladı. Daha doğrusu boşandılar. Boşandılar. Tek celsede, mahkemede, tek duruşmada bitti evlilikleri. Kocası Serkan Sadıç'la 2 yıl önce evlenmişlerdi. Geçen sene onların arasının iyi olmadığını ve ev içinde şiddetli tartışmalar yaşandığını duymuştum. Ama sonra barışmışlardı. Ne yazık ki evliliklerini sürdüremediler. Sebep olarak da fikir ayrılığı açıklaması yaptılar. Bugün ikisi ortak bir imza ile sosyal medyada şiddetli geçimsizlik ayrılıklarının nedeni. Evet, fikir uyuşmazlıkları maalesef mutlu bir şekilde başlayan bir evliliği, bir ünlü evliliğini, şarkıcı evliliğini daha sonlandırdı. Fatma Yıldıran bekliyorum diyordu. İşte geldim. Brezilya'ya çok seven Brazil çok selam. Brezilya'ya çok selam. Cida. Aparecida Cida. Brezilya. Ayşe Gök nasılsın? Herkes burada. Afra konuşacağız arkadaşlar. Mert'le konuşacağız. Güllü'yü de konuşacağız. Berke Özer. Eyüpspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olmuştu. Berke Özer 25 yaşında çok başarılı kalecimiz. Milli takımda da Berke Özer yedek kaleciler arasında. Galatasaray transfer edecekti Berke'yi ama yabancı bir kaleci almak peşine düştü Galatasaray. Sonunda yabancı kaleci alamadı ama Berke de Galatasaray'ı beklemedi. Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. Lille Fransa'da 5. bitirmişti geçen sene ligi. Ve Avrupa Ligi maçında dün gece Berke Roma karşısında
3 defa penaltı kurtardı. Bütün dünya şaşkına döndü. Berke penaltıyı hakem tekrar ettirdi. Berke kurtardı. Hakem tekrar ettirdi. Futbolculardan bir tanesinin ayağı çizgide diye, ceza sahası çizgisinde diye. Berke yine kurtardı. Bu sefer yine tekrar ettirdi. VAR tekrar ettirdi bu sefer. Yine çizgiye basan başka bir oyuncu var diye. Üçüncü penaltıyı da kurtardı Berke. Roma maçında İtalyanların ünlü takımı Roma'ya karşı Lille 1-0 galip bitirdi ve bunda Berke'nin çok büyük bir katkısı oldu. 80. dakikadan sonra atılan bu peş peşe 3 penaltıyı da kurtardı. Karşı takıma Roma'ya gol imkanı vermedi. Bütün dünya Berke özeli konuşuyor ve Berke ne dedi biliyor musunuz? Maçtan sonra sevgilime söz vermiştim bu maçta gol yemeyeceğim diye. Sevgilime söz verdiğim için kurtardım dedi. Aşk nelere kadirsin sen. Sevgi nelere kadirsin sen. Mert Ramazan Demir duy. Duy bunları. Mert Ramazan Demir duy bunları. Merhaba abi Bilal diyor. Eduardo. Eduardo where are you from? Eduardo where are you from? Fatma Yıldıran. İnşallah Mert Afra evlenir abi diyor. İnşallah Banu Kavaş, Afra Mert aşk. Çiğdem Aslan Argun da burada. Çiğdem Aslan Argun da burada. Bakın. Bilim adamları ne diyor arkadaşlar? Bitki ağırlıklı beslenin diyor. Sebze ağırlıklı beslenin diyor. 70 ülkeden uzmanın hazırladığı ve prestijli tıp dergisi The Lancet'ta yayınlanan yeni bir rapora göre bitki ağırlıklı beslenme insan sağlığını kurtarabilecek, insan sağlığını koruyabilecek en etkili adım. En etkili adım. Bitki ağırlıklı beslenenler kalp krizi, felç, diyabet, solunum hastalıkları, bazı kanser türleri, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklardan ciddi ölçüde korunuyor arkadaşlar. Bilim adamları, 70 bilim adamının araştırma sonucu. Evet ve bitki ağırlıklı beslenirse bütün dünya insanları, dünya genelinde günde 40 bin, yılda 15 milyon erken ölümün önüne geçilebilir diyorlar bilim adamları. Bitki ağırlıklı beslenin ne olur. Tabii ki kader ne yazıyorsa kaderde o olur. Her şey Allah'tan. Ancak biz kendimizi korumalıyız öyle değil mi? Abur cuburdan uzak durun. Yağlı yiyeceklerden, şekerden, tuzdan, undan uzak durun. Fazla et yemeyin. Her şeyin fazlası zarar ama bitki ağırlıklı beslenin diyor bilim adamları. Halef dizisi seyrediyor musunuz Halef dizisini? Halef dizisi sevildi arkadaşlar. Güneydoğu kültürü, tamamen Güneydoğu kültürü. Urfa'da çekiliyor. Totalde reytingi patlattı. 8'den fazla reyting aldı. ABC'de de 5'in üzerine çıktı. ABC 1'de ve totalde günü birinci olarak kapattı. ABD'de fena değil. Halef dizisi. Halef ne demek? Halef bir görevden ayrılanın yerine geçen. Bu dizide ölen ağanın yerine geçecek olan ölen ağanın halefi yani onun yerine gelen. Selef de öncesi, halef sonrası, sonra yerine geçen. A'dan sonra onun yerine geçecek kişi anlamında kullanılıyor. İlhan Şen, çok beğeniyorum oyunculuğunu. İlhan Şen oyunculuğunu çok beğeniyorum. Başrollerde İlhan Şen var arkadaşlar. Aybüke Pusat da çok iyi oyuncu. Ve Biran Damla Yılmaz. Bunlar diziyi sırtlayanlar. Bir de anne rolündeki kadın oyuncu, anne rolündeki İlhan Şen'in annesi rolündeki çok başarılı kadın oyuncu. Evet, Urfa'nın büyüleyici coğrafyasında gelişen çarpıcı konular. Cerrah olan Serhat'ın doğduğu toprakları değil, İstanbul'da yaşamayı tercih etmesinin
onun yaşamını nasıl değiştirdiği, ailesine nasıl etki ettiği ve iki farklı kadın arasında kalması. İzlediniz mi Halef'i? Dizinin kastı güzel diyor Şener. Bazı sahneler Yalı Çapkını'na benziyor diyor. Biraz da Uzak Şehir'e benziyor diyor. Milk. Evet, yani böyle değişik diziler, değişik e, senaryolar renk katıyor. Tabii yani hiçbir zaman Yalı Çapkını'nın birinci sezonun verdiği etkiyi vermez. O ayrı. Öyle değil mi? Ama güzel bir dizi. Güzel bir dizi. Kalıcı bir dizi. Hande Erçel'i kutluyorum. Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda çok güzel bir katılım sağladıktan sonra İtalyan ünlü kadın ve moda dergisi Grazia'da da kapak oldu. Grazia bütün dünyada belli başlı şehirlerde yayınlanan, belli başlı ülkelerde yayınlanan 1938 yılından beri çıkan bir dergi. 87 yıldır yayınlanan bir aylık dergi. Grazia'da kapak oldu ve onunla İtalyanlar röportaj yaptılar Hande Erçel'le. Hande Erçel oyunculuk tutkusunu şu sözlerle anlattı bu röportajda. Küçükken saatlerce aynanın karşısında taklitler yapardım. Yıllar geçtikçe bu çocukça yanımı oyunculuğa duyduğum tutkuya dönüştü. Bu çocukça yanım oyunculuğa duyduğum tutkuya dönüştü dedi. Hande Erçel biliyorsunuz şu anda Barış Arduç'la başrolde oynuyor Aşk ve Gözyaşı dizisinde. Yakında da Metin Akgülger'le oynadığı sinema filmi İki Dünya Bir Erkek yayınlanacak arkadaşlar Hande Erçel'in. Çok yakında sinema filmi de yayına girecek. Şöhret konusunda çok fazla baskı değil, sorumluluk hissediyorum dedi. Röportajı yapanın sorusu üzerine Hande Erçel, insanların hayatlarını bir şekilde etkilemek, onlara ilham vermek bana güç veriyor şeklinde konuştu Hande Erçel. Ve kapakta Hande Erçel'in çok güzel bir fotoğrafı var Grazia dergisinde. Görebilirsiniz. Bilal Özcan Official'da storylerde yayınladım. O kapakta Hande Erçel'den İtalyanca şöyle söz ediyor e, derginin editörü. Hande Erçel, toplumu alevlendiren yıldız. Hande Erçel, toplumu alevlendiren yıldız diyor. Evet. Hande Erçel de çok hırslı, işiyle ilgili çok başarılı değil mi? Sürekli olarak action halinde, sürekli olarak kendisinden bir şekilde söz ettiriyor. Sadece Türkiye'de değil, işte gördüğünüz gibi yurt dışında da devamlı olarak bir aksiyon yaptırıyor, kendisinden bahsettiriyor. Ne zaman yaptığın İtalyan dergisiyle bu röportajı, ne zaman bu kapak fotoğrafları çekildi, onu da söyleyeyim. Bu kapak fotoğraflarının çekimi için derginin merkezi olan Milano'ya uçuyor Hande Erçel ve 24 saat kalıyor. Sadece 24 saat kalıyor İtalya'da. 24 saat içinde bütün bu çekim gerçekleşiyor arkadaşlar. Uyumadan, uçakta uyuyarak gidiyor setten sonra. Dönüşte de yine uçakta uyuyor. 2,5 saat, 2 saat 15 dakika uçak yolculuğunda uyuyarak dönüyor. Uyumadan röportajları ve çekimleri gerçekleştiriyor İtalya'da. İşte bu iş aşkı, iş sevgisi, Hande Erçel'in bu tutkusu. Bunu herkes yapmıyor maalesef. Bunu az sayıda oyuncular yapıyor ve bunu yapanlar da bu şekilde çalışanlar da bu şekilde işine bağlı olanlar da zaten diğerlerinden sıyrılıyor ve zirvede yer alıyor arkadaşlar. Öyle değil mi? Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yazın. Kiril alfabesiyle bu Gürcü alfabesi yazan arkadaşıma selamlar olsun. Gürcistan dili bilmediğim için okuyamıyorum. Eduardo Aframert Paris France diye soruyor. Lydia Dupuy Afra Yes Paris diye cevap vermiş. OGM dizileri reytinglerde süper rekor kırıyor diyor Osman. Çiğdem, Hande güzel bir model ama iyi oyuncu değil diyor. Ay yıldız akarken dolduruyorlar diyor. Afra da yapıyor diyor Milk. Martin selam verdi. Aleykümselam. Sito
Birçok güzel kadın var ama güzellik yetmiyor. Karakteri, aurası ve kişiliği tamamlıyor bir insanı. Buse, Afram. Peki dostlar, peki arkadaşlar, sizleri seviyorum. Sizler Afra'yı ve Mert'i seviyor musunuz? Martin. Afra ile Mert bir yerde gidecekler mi? Valla bunu artık böyle şeyleri artık sızdırmıyorlar biliyor musunuz? Çünkü antiler o kadar çok aleyhlerinde kullanıyorlar ki onlarla ilgili bilgileri. Afra güzellik, tatlılık ve oyunculuk var diye. Stoak'a katılanlar, Afra'da güzellik, tatlılık ve oyunculuk var. Yapmazlar Gülay Kösem. Servin, kendi evlatların gibi seviyorum hem de diyor. Çiğdem, yarın canlı yayın yapacağız Onur Akay'la. Her cumartesi olduğu gibi. Allah'tan bir mani olmazsa. Elbette. Elbette yapacağız. Ve Güllü'nün dün duası vardı Yalova'daki, Çınarcık'taki evinde. Nasıl öldüğü henüz kesinleşmeyen şarkıcı Güllü'nün dün evinde evlatlarının, komşularının, akrabalarının katıldığı duası yapıldı evde arkadaşlar. Ve bir ulusal televizyon kanalı 2 tane drone uçurdu evin etrafında görüntüleri almak için. Evin hizasına, pencere hizasına dronlar çıkacak içerideki görüntüleri almak için o dua sırasında. Ve evlatları şikayetçi oldu, polise bildirdi. Polis o dronların uçuşunu yasakladı. Türkiye'de böyle şeyleri de ilk defa görüyoruz. Televizyoncular drone'la evdeki, Güllü'nün evindeki duayı çekmek istediler. İnsanlar evin içine toplanmışlar. Ancak evlatlar drone'ları görünce polise ihbarda bulunuyor ve polis de o drone'ları indiriyor aşağıya. Evet. Güllü'yle ilgili iddiaları ileri sürenler fikirlerin arkasında olduğunu söylüyorlar ve öğrendiğime göre kızının manevi Güllü'nün manevi kızı ve kızının yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun evde olan ikinci kişinin yeniden ifadeleri alınacak arkadaşlar. Evindeki ve çevredeki tüm görüntüler, kamera görüntüleri toplandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu kamera görüntülerini Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderdi ve orada inceleniyor bu görüntülerin hepsi. O görüntüler incelenirken sesler de tabii dinleniyor ve hepsi bilimsel olarak tetkikten geçiyor. Kızlar ilk ifadelerinde olay gecesi anneleriyle yemek yiyip film izlediklerini, annelerinin 2-3 şişe alkol içtiğini ve roman havası oynarken ayağının kayması sonucu düştüğünü söylemişti. Peki insanın aklına şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Güllü ayağa kayarak düştü de oradan. O evde sadece Güllü yaşamıyor ki. İşte kızı da orada yaşıyor, oğlu da orada yaşıyor. Her ne kadar olay sırasında orada değilse de ve gördüğünüz gibi misafir de geliyor o eve. Onların niye ayağa kayıp düşmez? İnsanın aklına bu soru da geliyor. Madem orası kaygan bir zemin, niye bugüne kadar onlar başkaları düşüp ölmedi ya da düşüp bir kaza geçirmedi de Güllü böyle bir şeyle karşılaştı? Ve eski menajeri, komşusu Deniz Takma adlı Çiğdem Emir'in de açıklamaları var arkadaşlar. İfadesi şöyle, açıklamaları şöyle daha doğrusu. Eski menajeri Çiğdem Emir, Deniz Takma adlı. Güllü'yü yaklaşık 8 yıldır tanırım. Olay gecesi kızı ve yakın arkadaşı Sultan ile evdeydik.
Son görüşmemizde keyifli görünüyordu. Benim için Güllü'yü dövüyordu demişler. Herhangi bir husumetimiz birbirimize zarar verecek bir şey olmasının imkanı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım, yani vedalaşamadım, helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz bir şey yapamadık. Ben bir şey için yemin ettim ve söz verdim Güllü Hanım'a, onu yapacağım. Şu an için herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Aşağı indiğimde tüm gerçekle yüzleştiğim andı. İndiğimde Güllü Hanım'ın yerde yattığını gördüm. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla uyku halindeydim. Kapım çaldı. Kapıdan dışarı çıktım. Ne olduğunu anlayamadığım için aşağıya doğru baktım. Herkes aşağı iniyordu. Ben de bilinçsizce herkesin arkasından aşağı indim. Son dönemde aranızın bozuk olduğu söyleniyor. Kesin o öldürdü deniyor. Siz bu konuda ne diyorsunuz? 3 ay önce ticari olarak bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur. Ama bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok. En önemli iddia ise seyir halindeyken Güllü'nün kullandığı arabanın direksiyonuna müdahale ettiği ve kaza yaptığı iddiasıydı. Şöyle cevap verdi. Güllü'yü yıllar önce kaza yaptırarak öldürmek isteyen ben değildim. Ben o zaman Güllü'yü tanımıyordum bile. O benden çok önceydi. O yıllarda benim onunla hiçbir ilişkim yoktu. O olayda bahsedilen, hedef haline getirilen asistan ben değilim. Planlı cinayet iddialarını ise asistan Deniz şu yanıtı verdi. Bir mekancı çıkmış diyor ki böyleydi, şöyleydi. Kardeşim, sana şunu söylüyorum. O mekanda niye daha önce benimle can ciğerdin? Çok iyiydin de, güzeldin de sonradan bunlar ortaya çıktı. Asla hakkımı helal etmiyorum hiç kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler bizim. Bu yüzden hakkımı helal etmiyorum hiç kimseye dedi menajeri Deniz. Ve az önce arkadaşlar, son dakika az önce Güllü'nün oğlu ve kızı da kameraların karşısına geçip birlikte bir açıklama yaptılar. Onları böyle birlikte açıklama yaparken olaydan sonra beraber kameralara, mikrofonlara konuşurken ilk kez gördük. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum dedi oğlu. Bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Türkiye'nin vicdanı nerede? Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız. Hakkımızı helal etmiyoruz dedi kızı da. Annemin mezarına gidemedik çünkü herkes orada. Herkes orada diye annemin mezarına gidemedik diyor. Bizi katil olarak suçlayarak bize iftiralar attınız diyor oğlu ve kızı Güllü'nün. Bu da biraz önce yaptıkları açıklamaydı arkadaşlar. Dilek Şenyurt burada mı? Özel abonem Dilek Şenyurt. Kelime oyunu yapıyorlar diyor. Bir arkadaş burada ismini okuyamıyor. MTGRL, evet. David Çık Allah rahmet eylesin diyor. Cavit Çıkıt. Mert seti bitince herhalde tatile gidecek diyor. MTG'de inanmadığını söylüyor. Osman Ulusal Latin Amerika'da Mert Ramazan rüzgarı esiyor. Osman, her yerde Mert Ramazan Demir rüzgarı esiyor. Latin Amerikalılar da çok seviyorlar onu, evet. Nelly de Manzano burada mı? Nelly de Manzano. Arjantin'den Nelly de Manzano özel abonem burada mı? Ve Delfina Dimasio Şili'den burada mı acaba? Dilek Şenyurt da yok galiba. Dilerseniz sizler de özel abonem olabiliyorsunuz dostlar. Özel abonem olmak için katıl düğmesine basmanız ve yönlendirmeleri takip etmeniz yeterli. Dilerseniz özel abone olmanız mümkün. Ayrıcalıklarınızı da orada görebilirsiniz. Pek çok ayrıcalığa sahip olacaksınız. Evet, Afra ve Mert'le ilgili Sema Keskin diyor ki çocuklar bence çok haklı. Oturup senaryolar yazıp inandı herkes diyor. Güllü'nün çocukları için Sema Keskin çok haklılar diyor. Sito Ak Brezilya'da Afra'nın oyunculuğu konuşuluyor diyor. Evet Sito, bundan 3 ay evvel anlatmıştım ben bunu. Bodrum'dan yaptığım bir yayında.
2 gün, 3 gün üst üste anlatmıştım. Orada bir okulda Afra'nın oyunculuğunun ders olarak gösterildiğini anlatmıştım hatırlarsanız. Orenda emekli maaşı yetmiyor mu? Yayın açıyorsun hacı. Bu kim? Orenda. Evet. Stoğ Brezilya'da Sema Keskin. Dostlar, peki ultra zenginlerle ilgili bir çarpıcı bir haber var dostlar. Yapılan yeni bir araştırma dünyanın %6'lık kesimini oluşturan ultra zenginlerin geçen sene paralarını neye harcadıklarını gözler önüne serdi arkadaşlar. Ultra zenginler paralarını neye harcıyorlar? Dünyanın en zenginleri hakkında araştırma yapan bir şirketin raporuna göre serveti 30 milyon doların üstünde olan ultra zenginler geçen yıl lüks tüketime toplam 290 milyar dolar harcadı. Ultra zenginlerin başında da Elon Musk ve Larry Ellison geliyor arkadaşlar. Onacle'ın sahibi. Peki nereye harcadılar bu paraları? Bu paraları en çok hangi kategorilerde harcadılar? Lüks ulaşım, özel yatlar, özel jetler ve çok lüks otomobiller için çok büyük para harcandı ultra zenginler tarafından. Çılgın harcamanın en önemli kısmı buraya gitti. Diğer önemli bir neredeyse yarıya yakını 290 milyar dolarlık toplam harcamanın yarıya yakını neredeyse bu özel jet, özel yat. Ama yatlarda bunların yatları da arkadaşlar en kısası 90-100 metre boyu. Muhteşem. Yani vapur gibi. Diğer önemli bir kısım harcama da mücevherlere gitti, saatlere gitti. Mücevherler, saatler, lüks moda ürünleri, çok pahalı şaraplar, lüks mobilya harcamaları. Diğer bir kategori de sanat eserleri, işte tablo alımları, heykel alımları, çok değerli, çok kıymetli eserlerin fiyatları da çok yüksek oluyor biliyorsunuz. Ve lüks turizm harcamalarına gitti. Ultra zenginlerin harcadıkları paralar. Araştırmalar ultra zenginlerin ne kadar bağış yaptıklarını, ne kadar yardımda bulunduklarını ise gösteremiyor, söyleyemiyor, hesaplayamıyor dostlar. Ne kadar harcama yaptıklarını bulabilmişler ama ne kadar yardımda, bağışta bulunduklarını kaydetmiyorlar. İlginç değil mi? Bu arada Elon Musk 500 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu. Bugün açıklandı. 500 milyar dolardan bahsediyorlar. Elon Musk'ın serveti bu paraya ulaşabilen ilk insan oldu arkadaşlar. Müthiş bir rakam. Müthiş bir rakam dostlar. Elon Musk'ın serveti. Ve Yaşar Çindemir. Sen hoş geldin Yaşar. Afra Saraçoğlu Paris'e uçtu. Paris'te şu anda. Afra Saraçoğlu Paris'te, Paris Moda Haftası'nda anlaşmalı olduğu, sözleşme imzaladığı ve karşılığında çok büyük para aldığı, geçen sene değil, ilkbaharda, Paris Moda Haftası'nda, biliyorsunuz Paris Moda Haftası senede 2 kere yapılıyor. İlkbaharda ve yazın yapılıyor. İlkbaharda ve sonbaharda yapılıyor. İlkbaharda yapılan Paris Moda Haftası'nda kıyafetlerini giydiği ve Paris'in çeşitli yerlerinde fotoğraflar çektirdiği o kıyafetlerle o firmayla yine anlaştı ve yine onun davetlisi olarak aldığı çok önemli bir para karşılığında
Paris'e gitti. Uçaktaki fotoğrafını gördünüz mü? Paylaştığı fotoğrafı gördünüz mü? Afra Saraçoğlu'nun yüzünde maskeyle. O maskenin ne maskesi olduğunu biliyor musunuz? Safede Çelik diyor ki Güllü'nün kazayla öldüğüne inanmıyorum. Güllü'nün kazayla öldüğüne inanmıyorum diyor. O maske arkadaşlar bir yüz maskesi. İçeriğindeki serum cilde yoğun bir şekilde nem verir ve o nem uçak yolculuğundaki kuru havayı kişinin hissetmemesini, cildinin o kuru havanın etkisiyle kurumamasını sağlıyor. Cildinin bozulmamasını, nemli kalmasını sağlıyor. Uçaklarda kabin içindeki hava nemsizdir ve kurudur arkadaşlar. Cildin uçakta nemini korumak için çok başarılı bir tercih bu. Sheet mask deniyor buna ve işte en fazla 20 dakika süreyle takabiliyorsunuz. Sonra çıkaracaksınız ve sizin cildinizi koruyor. Aynı zamanda cildi canlandırmaya da yarıyor. İçinde pek çok da vitamin de var. Afra Saraçoğlu çok akıllı bir insan. Araştırmış, uçakta, kabinde havanın kuru olduğunu ve bu yüzden cildinin kuruduğunu görmüş, anlamış. Özellikle uzun uçuşlarda bu daha fazla olur. Gerçi buradan Fransa uçuşu 3 saat 45 dakika, Paris uçuşu İstanbul'dan yine de etkiler tabii, olumsuz etkiler. Ama bir Amerika uçuşunda, bir işte uzak doğu uçuşunda filan çok kuruyor insanların ciltleri, kadın erkek herkesin ciltleri ve o sürekli olarak da kamera karşısında olduğu için, zaten ışık karşısında olduğu için cildini hep korumak, hep cildine özen göstermek zorunda oyuncular. Afra Saraçoğlu da bu kadar ince düşünüyor. Uçaktaki kuru havayı bile nötralize etmenin çaresini bulmuş. Çok akıllı bir kız. Başlığı okudunuz umarım. Geçtiğimiz aylarda Paris'te Mert Ramazan Demir tenis turnuvalarına gitmişti. Londra'dan Paris'e geçmişti. Afra'ya bir mesaj yazdım başlıkta. Paris'te Mert Ramazan Demir'in daha önce bastığı kaldırım taşlarına basarak yürü diye. Paris aşk şehridir. İster misiniz Mert Ramazan Demir de Paris'e sevdiği kadının yanına baskın yapsın, gitsin ve orada el ele birlikte bir gün geçirsinler. Bir iki gün sonra zaten Afra dönecektir, birlikte dönsünler. Mert Ramazan Demir'in çekimleri de bitiyor önümüzdeki hafta. Bittikten sonra umarım Afra diziye başlamadan önce kısa da olsa bir tatil yapma imkanları bulurlar. Dostlar, çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, beni seyrettiğiniz için. Televizyonlardan çok daha fazla seyredilen program, magazin programı Bilal Özcan TV'deki yayınlarıma ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Televizyonlardan çok daha fazla konuşulan, çok daha fazla izlenen, tıklanan yayınlarıma ilgi gösterdiğiniz için hepinize minnettarım. İyi ki varsınız. Yarın Onur Akay'la burada huzurlarınızda olacağız. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.